aslında hutbe ile cuma namazının arasına dünyevi konuları ilgilendiren, yani ibadet dışındaki konularla ilgili konuşmalar yapmak doğru değil. Lakin bazı duyuruları yapmak zorunluluğu oluyor bazen. Mesela işte hacca gidecekler falan tarihe kadar müracaat etsinler veya camimizin şu ihtiyacı için yardım toplanacak gibi duyuruların yapılmasına ihtiyaç duyuluyor zaman zaman. Bunun da çıkar yolu aslında hutbeyi bitirmeden, mesela hutbenin sonundaki o "İnna Allaha ya'muru bil adli" ayetini okumadan bu gibi duyurular yapıldıktan sonra hutbenin bir parçası gibi kabul ettiğimiz o "İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba" ayet-i kerimesini okuyup sonra da mealini vererek hutbeyi tamamlamak ve ondan sonra minberden inip cemaate cuma namazını kıldırmak en uygun yoldur. Böyle yapılması daha uygun olur. Daha eftaldir. Evet, bu tabii hocalarımız için belki Evet. Cemaatte bulunanlar için de hutbe esnasında yapılması gerekenler, yani bazen konuşulabiliyor, telefona dalınabiliyor gibi. Kesinlikle onun yapılmaması lazım. Cemaattekilerin hutbeyi vakarla, sükunetle, sessizce dinlemeleri mecburidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz "İzâ kulte li sahibike unsut vel imamu yaktubu fakat lagavte" diyor. Yani imam hutbe okurken sen yanındaki arkadaşına sus dersen hutbeyi geçersiz kılmış olursun kendi payında. Kendi payına düşen kısımda hutbeyi iptal etmiş olursun, geçersiz kılmış olursun. Hutbeyi dinlememiş olursun. Onun için hutbeyi sessizce, sükunetle dinlemek, hutbe esnasında konuşmamak lazım. Konuşmamak Peygamber gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emri böyle. Evet. Telefon, şimdi akıllı telefonlar da yaygınlaştı ve bizi kendine bağlıyor. Hutbe esnasında bazen buna da tanıklık ediyoruz. Onu hiç söylemeyin. Onu hiç söylemeyin. Yani tahammül edilecek gibi değil. Evet. Bazıları hutbe esnasında telefonla oynuyor. Telefonla bir şeye karıştırıyor. Hatta eller kaldırılmış dua ederken namazın sonunda önündeki yerde telefonu indirmiş yere telefona bakıyor. O zaman sen dua etmiyorsun. Evet. Senin gövden camide ama aklın telefonda, başka yerlerde, cami dışında. O zaman sen bu görüntüde fiziki olarak namaz kılıyorsun ama hakikatte namaz kılmış olmuyorsun. Böyle namaz olmaz, böyle ibadet hiç olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazı huşu ile kılın. Yani Allah'a derin bir teslimiyet içinde o şuurla namazı kılın. Ama ne yapıyorlar? Telefonu çocukların oyuncağı gibi. Ellerine almışlar, onunla oynuyorlar, imam hutbe okuyor. Telefonla oynuyorlar, elleri duaya kalkmış güya. Evet. Görüntüde etraftakiler duada zannetsinler ama kendisi telefondaki ya videoyu izliyor ya ne bileyim başka bir oyuna bakıyor. Böyle namaz olmaz, böyle ibadet olmaz. Bu şekilde kılacaksan kılma kardeşim. Yani ibadet böyle olmaz yani. Sen kimi kandırıyorsun? Evet. Kendini namaza vermen, namazda yoğunlaşman lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki namaz kılan kimse ile kıble tarafı, kıble ciheti arasında Allah vardır. Haşa, yani Allah'ın cismi yok da yani Allah'ın tecellisi vardır orada. Sanki karşınızda Cenab-ı Allah var. Ona göre bir huşu içerisinde, bir hudu, bir teslimiyet içinde namazınızı kılın. Aksi takdirde kıldığınız namaz değil. Zaten hocam aynı zamanda namaz günlük o dünyevi meşguliyetin, o yoğunluğun arasında değil mi? Bir nefes, bir teneffüs ruhlarımıza olsun diye Cenab-ı Hak'la irtibat kurmak adına bir ara vermemiz gerekirken hala o meşguliyeti devam ettirmek telefonlarla vesaire uygun olmuyor sanırım. Yani böyle namaz olmaz doğrusu. Evet.